İstediğiniz gibi yapmasını beklemeyin. Model olun, tehdit etmeyin. Bir işe başlama ve o işi bitirme becerileri kazandırın. Kendi sorumluluklarınızın da olduğunu söyleyin. İşi oyun haline getirin. Kendi masası, kendi sandalyesi olsun ki bir aitlik duygusu hissedebilsin. Bu maddeler konumuzla çok bağlantılı. O yüzden videonun en başında söylemek istedim ki video sonuna kadar bunları aklınızdan çıkarmayın. Evet, bugün çocuklarda karar verebilme ve sorumluluk alabilme becerilerini nasıl geliştiririz bunlar hakkında konuşacağız. Yaş gruplarına göre verebileceğimiz sorumlulukları madde madde sıralayacağım. Hemen videoya geçelim. Hamilelik döneminden itibaren çocuklarımıza en faydalı nasıl olabiliriz? Onlara nasıl bir güzel hayat yaşatabiliriz? İlgi alanlarını nasıl belirleyebiliriz? Bunlarla ilgili bir sürü kitap okuyoruz, bir sürü makale inceliyoruz. Oradan buradan arkadaşlarımızdan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz veya YouTube'u kullanıyoruz. Hatta geçen gün şöyle bir mesaj aldım. Montessori eğitimi hakkında bilgi verir misiniz demiş bir annemiz. Ben de ne için olduğunu sordum. 5 aylık hamileyim, bebeğim için istiyorum dedi. Bu fikir bile çok hoşuma gitti. Yani çocuk doğmadan ona faydalı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Peki bunun temelinde ne var? Aslında çocuklarımızı sorumluluk sahibi, kendine yetebilen, özgüveni gelişmiş bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarda özgüven gelişimiyle ilgili bir video paylaşmıştım sizinle. Kanalımdan bulabilirsiniz o videoyu. O videoda da bahsettiğim şey sorumluluk verebilmek. Yani bir özgüven gelişimi için çocuğa belirli sınırlarda olmak koşuluyla sorumluluklar vermek bunun temeli, evet. Bunun dışında çocuğa sunduğumuz fırsatlar ve tabii ki de yaklaşımımız, tutumumuz bu konuda çok önemli. Aşırı korumacı bir ailede yetişmiş çocukların özgüvenli olmasını çok da beklemiyoruz. Aslında bu doğru bir orantı. Bu durum diğer maddeyi besliyor aslında. Çocuğa fırsat verebilmek. Sorumluluk bilinci, sorumluluk duygusu zamanla aşamalı bir şekilde gelişen bir süreçtir aslında. Yani bir sabah uyandığınızda çocuğunuzun aşırı sorumluluk sahibi olmasını beklemiyor kimse. Hayatla ilgili öğrendiğimiz tüm şeylerde aslında bir süreç vardır, değil mi? Bir zaman vardır. Zaman içerisinde öğreniriz. Sorumluluk da bu şekilde bir durumdur. Zamanla öğrenilen bir süreçtir. Yani iyi hoş da sorumluluk veriyoruz, etraf dağılıyor. Sorumluluk veriyoruz, işte halılar boya içinde gibi bu tarz geri dönüşler aldığımız oluyor. O noktada verdiğimiz sorumluluğun yaş düzeyi ve gelişim alanlarıyla nasıl bir bağlantısı olduğuna bir bakılması gerekiyor. Ama bu durumu lütfen kafanızdan atın. Bunun bir süreç olduğunu, yani uzun vadede aynı şekilde, aynı tutumla davranmanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum, ifade etmeye çalışıyorum. Sorumluluğu bireyin yaş ve gelişim düzeylerine göre, aslında burada cinsiyet de var ama ben cinsiyeti çok fazla katmak istemiyorum bu tanıma. Yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde çocuğa veya bireye yüklenilen sorumlulukları yerine getirmektir aslında. Bu noktada dediğim gibi çocuğun yaş düzeyi çok önemli, gelişim düzeyi çok önemli. Birazdan zaten bunları inceleyeceğiz. Biraz böyle Türk aile yapısına bir baktığımızda aslında karar verme ve sorumluluk verme anlamında çok da yetenekli bir toplum değiliz. Çocuğun karnının doyup doymamasıyla bile çok fazla ilgiliyiz. Yani hayır doymadın, birazcık daha ye. Şunu da bitir öyle. Yaşın kadar ye. Kaç yaşındasın? 3 kaşık daha al o zaman. 4 kaşık daha al o zaman gibi bu tarz geri dönütler yapıyoruz çocuğa. Bu sefer çocukta ne oluyor? Ben doyduğumun kararını bile veremiyorum. Yani çocukların orada alacağı 1 gram, 2 gram proteini çocukların özgüven gelişiminden daha önemli bir şeymiş gibi görüyoruz. Aslında öyle değil. Bazı aileler için yemek çok büyük bir handikap olabiliyor. Fakat böyle bir durumda başka büyük problemleri de ortaya çıkartacak bazı durumlar yaşanabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmak bu noktada çok önemli. Yani çocuğu bir bütün olarak görebilmek çok önemli. Karar verebilme noktasına baktığımızda etrafımızdan veya kendinizden, kendimden çok fazla duyduğum karar veremiyorum. Hangisini seçsem? Şu mu, bu mu? Mutlaka bir arkadaşa atılır, bir eşle danışılır. Sence hangisi? Bir desteklenme, onaylanma ihtiyacımız var. Bunu artık hepimiz farkındayız diye düşünüyorum. Biz böyleyken çocuktan karar verebilme potansiyelini beklemek, biz çok kararsızsak
biraz sıkıntılı bir durum. Çünkü çocuğunuza verdiğiniz ve çocuğunuza yüklediğiniz şeyler aslında kendinizin bir yansıması. Yani bir aynanız aslında o. Bu noktada biraz kendinize dönmeniz. Ben karar verebiliyor muyum? Ben sorumluluk alabiliyor muyum? Sorumluluklarımı ne kadar yerine getirebiliyorum? Ki karşı taraftan, yani çocuğumdan bunu bekliyorum, istiyorum, konuşuyorum. Bunun muhakemesine varmak önemli. Çoğu anne baba çocuklarda karar verebilme ve sorumluluk gelişimini desteklemek için okul zamanını bekliyorlar. Okula bir başlasın da, bir okula gitsin de, bir alışsın da ondan sonra bu tarz şeylerle ilgileniriz. İşte öğretmeni destek olur. Evde bir durum olduğunda hemen öğretmenini ararız. Bak öğretmenin kızıyor deriz. Şeklinde düşünceler mevcut. Duyduğumuz, bildiğimiz şeyler bunlar. Ama bu büyük bir hayal kırıklığı olabilir sizin için. Çocuğa sorumluluk verme yaşını okulla bağdaştırmak çok büyük bir hayal kırıklığı. Bunun öncesinde, şimdi biraz sonra sayacağım maddelerde çocuğunuzun alabileceği sorumlulukları bir değerlendirmenizi istiyorum. Okul yaşantısından önce de mutlaka bu konulara değinmeniz, bu konular hakkında konuşmanız ve bazı şeyleri oyunlaştırarak, videonun başında da söylediğim işi oyun haline getirme dediğimiz, biraz oyunlaştırarak bu sorumlulukları yerine getirmesini sağlayabilirsiniz. Evet, gelelim hangi yaş gruplarında hangi sorumlulukları verebiliriz çocuklara, hangilerini kazandırabiliriz? Bunlar hakkında biraz konuşalım. Maddeler halinde sayalım istiyorum. Önce 2-4 yaş arası süreçten bahsedeceğim. 2 yaş artık bebeklik döneminden biraz kurtulma, artık biraz çocukluğa doğru bir sürecin başlangıcı olarak nitelendirebiliriz. 2 yaşından sonra artık yemeğini kendi yemesi, döke, saça, kaşık kullanması, bu tarz şeylerin sorumluluğunu artık verebiliyor olmamız gerekiyor. Tabii bu 2 yaş ve bu böyle olmak zorunda değil kesinlikle. Çocuğunuzun dediğim gibi çok önemli yaş ve gelişim alanları ve gelişim düzeyleri açısından değerlendirmeniz gerekiyor kendi çocuğunuzda. Ama 2 yaşından sonra artık kaşık tutma, kendi yeme, dökme, bu tarz şeyleri görerek, bu sorumluluğu alarak bunu öğrenmesini bekliyoruz. Yine bu yaş civarında el yüz temizliği mutlaka yemekten sonra sorumluluklarımız böyle genel temizlik kuralları için de geçerli. Mutlaka elleri yıkama sorumluluğu, yüzü yıkama, dişleri fırçalama sorumlulukları verebiliriz. Öz bakım becerileri için çok güzel sorumluluklar ve çok akılda kalıcı sorumluluklar. Yani ileriki yaşantılarında, okul yaşantısında bununla ilgili bir sıkıntı çekmemek için evde bunun temellerinin atılıyor olması gerekiyor. Bu dönemde yardımla giyinmek, soyunmak çok önemli ve bu sorumluluğu alabilmek. Yani siz tişörtünü çıkarttığınızda çoraplarını kendi seçmesi ve çorabını giyme çalışmaları yapabilmesi, bu sorumlulukta olması, kıyafetlerini kendi giyme sorumluluğunda olması çok önemli. Bu giyinme soyunma sürecinde kirli kıyafetlerini kirli sepetine atması gerektiğini söylemeniz, bu tarz böyle gözle görülür, elle tutulur sorumluluklar verebilmeniz bu noktada çok önemli. Kendi kıyafetini gidip kendi atacak. Zaten o sepetler onların boylarına yakın oluyor. Atması da çok zevkli. Zaten o da ayrı bir oyun aslında onlar için. Yine bu yaş grubu için oyuncaklarını toplama, kaldırma verebileceğiniz en güzel sorumluluklardan bir tanesi. Hem ev yaşantısı için hem okul yaşantısı için bu tarz sorumluluklar alabilmek, oyuncağını koruyabilmek, kendine ait bir eşyayı koruyabilme bilincine ulaştırmak bu noktada çok önemli. Bu yaş grubunda biraz mutfağa doğru yönelirsek, yemek esnasında örneğin peçeteliği götürme, peçeteleri götürme masaya veya kendi özel bir tabağı varsa ki olsun, o tabağı kendi götürüp sofraya bırakabilme gibi bu tarz görevler, sorumluluklar biraz heyecanlı. Hadi şimdi bunu götür bakalım, bunu götürebilir misin? Bu çok ağır, bunu götüremezsin bence. Gibi böyle oyunlaştırarak bu tarz sorumlulukları çocuğunuza yükleyebilirsiniz. 5 yaşa baktığımızda yine aslında aynı sorumlulukların birazcık daha bilerek ve isteyerek yapıldığı bir dönemdir. Yine sofra düzenine yardım etmek, bu sefer yediği tabağı da masadan alıp mutfağa götürmek. Bu tarz sorumlulukları çeşitlendirebilir ve genişletebilirsiniz. Oyuncaklarını yerlerine, eğer bir ayrım yaptıysanız o yerleri bulup onlara göre ayarlamasını, düzenlemesini isteyebilirsiniz. Mutfak için bu yaşlarda beraber kek yapma, keki çırpma veya basit yiyeceklerle böyle tost yapma, sandviç yapma gibi bu tarz görevler, sorumluluklar verebilirsiniz. Çok da eğlenceli oluyor. Gerçekten yapmayı da çok sevdikleri bir iş haline geliyor. Özellikle kendi boylarında ayarlanmış sandalyeleri varsa o tezgaha yetişmek için kaliteli vakit geçirme adına çok güzel bir görev yüklemiş oluyorsunuz. Yine 2-4 yaşta beklediğimiz diş fırçalama gibi süreçler burada da devam
ediyor. Ekstra saç tarama buna dahil olabilir kız çocukları için özellikle. Bir de 6 yaşa bakalım. Artık bu noktada kendi kıyafetlerini kendi giyinip çıkarmasını bekliyoruz ve bu sorumluluğu kendisinin almasını istiyoruz. Bu yaşta artık önceki yaşlarda verdiğiniz sorumlulukların tam anlamıyla meyvesini aldığınız bir dönem olduğunu düşünebiliriz. Yere bir şey döküldüğünde onu silmek için veya toplamak için yardım edebilme sorumluluğu, bir çiçek varsa, bir evcil hayvan varsa onun sorumluluğunu rahatlıkla verebilirsiniz. Hatta yapmadığında sorabilirsiniz. Bugün çiçekleri suladın mı? Bugün hayvanını işte mamayı verdin mi? Suyunu verdin mi? Kendi ayakkabısını bağlama sorumluluğu, kendi eşyalarını düzenleme sorumluluğu, yine bir yemek hazırlanacaksa bu sefer meyveleri yıkama sorumluluğu. Bu tarz sorumluluklar verilebilir. Eski sorumluluklarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Ama çok erken yaşlarda buna başladığınız için zaten bu noktada, bu yaşlarda 6 yaşından sonra da bu konularla ilgili zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Evet, çocuklarda karar verebilme ve sorumluluk alabilme nasıl geliştirir? Bunlar hakkında konuştuk. Umarım faydası olmuştur. Görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.